Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trileçe tarifini paylaşacağım. Eğer ara ara verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz sizler de harika bir trileçe yapabilirsiniz. Verdiğim malzemeler tam tutan bir tarif arkadaşlar. Ama dediğim gibi püf noktalarına dikkat etmeniz önemli. Ben yumurtanın sarısıyla beyazını ayırarak yapmadım. Çok daha pratik bir tarif paylaşacağım sizlerle şimdi. Derin bir kasenin içerisine 4 yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik toz şekerimi ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzel bir şekilde beyaz beyaz köpük köpük olana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu nokta önemli kekimizin kabarması için. Gördüğünüz gibi çırptım. 1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unumu böyle hafif tepeden sallaya sallaya döküyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Bir spatula veya gördüğünüz gibi şu küçük bir karıştırıcı yardımıyla hafif hafif karıştırıyoruz. Artık mikserle karıştırmıyoruz ki kekimizin havası sönmesin diye. Kabarcıklarının sönmemesi önemli. Fırınımızı mutlaka önceden ısıtmamız gerekiyor. Alt üst açık 170 derece fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kürdan testiyle kekin pişip pişmediğini anlayabiliriz. Şöyle hafif hafif tezgaha vuruyorum ki kabarcıkları iyice ortaya çıksın diye. Gördüğünüz gibi kekimiz kabardı. Keki fırından çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Şimdi süt şerbetini hazırlayacağız. 3 su bardağı sütün içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket de krema ekliyorum. Daha böyle sütlü, sulu sulu seviyorsanız eğer yarım su bardağı kadar sütü artırabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde tercih ettim çünkü kremam da sıvı. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kekimiz de gördüğünüz gibi soğumuş. Kürdanla delikler açıyorum. Ve bir kepçe yardımıyla süt şerbetini üzerine döküyorum. Her yerine eşit bir şekilde dağılmasına özen gösteriyoruz. Süt şerbetini döktükten sonra yarım saat kadar üzerine streç film geçirip buzdolabında dinlendiriyorum ki içine iyice çeksin diye. Bir paket krem şantinin içerisine 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum ve çırpıyorum. Krem şantimi de bir kenarda dinlendirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Dibi kalın olan çelik bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Ve kahve ocağını da hafif bir şekilde kıstım. Kahve ocağını kullandım. Yani en küçük ocak. Ve şeker eriyene kadar arkadaşlar kesinlikle kaşık değdirmiyoruz. Eridikten sonra tahta kaşıkla karıştıracağız. Ama gördüğünüz gibi iki elimle tencereyi bu şekilde sallıyorum. Hatta ara ara ocağın böyle dışına alıyorum ki yanmasın diye. Burada yanmaması çok önemli. Eğer yanarsa, fazla koyulaşırsa karamel sosumuz acı olur. Gördüğünüz gibi karamel sosumuz pişti arkadaşlar. Şimdi içerisine vakit kaybetmeden hemen 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve bundan sonra artık sürekli olarak karıştırıyorum. Hafif ocağın altını en kısa alıyorum ki tereyağımız yanmasın. Ve üzerine 1 paket krema ekliyorum.
Şekerimiz birazcık taşlaşabilir arkadaşlar bu aşamada. Ama emin olun eriyecektir. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Ocağımızın altını hafif açtım yine. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şekerimde taşlaşma, katılaşma olmadı. Hafif kaynadıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Çok fazla kaynatmıyorum ki karamel sosum acı olmasın. Çukur bir kasenin içerisine bırakıyorum soğuması için. Karamelli sosumuz soğurken krem şantiyi kekin üzerine süreceğim. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar da krem şantiden ayırıyorum ki üzerine süsleyebileyim diye arkadaşlar. Krem şantiyi kekin üzerine fazla bastırmadan yavaş bir şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Çünkü kekimiz yumuşak olduğu için hafif hafif kalkmalar olabilir. Krem şantiyi tamamen üzerine sıvadıktan sonra da üzerine streç film geçirip 1 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. 1 saat kadar dinlendirmemiz önemli arkadaşlar. Her yerine sürdükten sonra az önce kasede bıraktığım krem şantinin içerisine 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Bu şekilde birazcık açıyorum. Kilitli buzdolabı poşetinin içerisine dolduruyorum. Ve ucunda hafif bir makas yardımıyla kesik açacağım. Bununla da süslemeyi yapacağım. Şöyle ucuna kadar ittiriyoruz ve bir makas yardımıyla keseceğiz arkadaşlar. O bir kenarda beklesin. Şimdi karamelli sosumu üzerine döküyorum. Bu sosun hepsini kullanmadım ben. Çok karamelli seviyorsanız hepsini de kullanabilirsiniz. Kasenin dibinde birazcık kaldı. Bunu da başka bir tatlı için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tepsiyi kaydırarak, borcamı kaydırarak her yerine sosun dağılmasını sağladım. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Şeritler halinde kalan krem şantiyi de üzerine sıkıyorum. Yine bir kürdan veya çöp şiş yardımıyla bir geri bir ileri olacak şekilde o meşhur süslemeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında zor bir tatlı değil arkadaşlar. Sadece verdiğim püf noktalara uyarsanız siz de muhteşem bir trileçe yapabilirsiniz. En önemli noktası da karamelli şerbetini hazırlamak. O birazcık korkutuyor insanları ama dediğim gibi çelik tencere kullanırsanız ara ara da böyle karıştırırsanız gayet güzel olur. Şöyle bir dilim sizler için göstereyim. Gerçekten enfes görünüyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın.